Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tavuk göğsüyle türlü yapacağız. Malzemelerimi ben daha öncesinden hazırladım. Hemen bir bakalım malzemelerimiz nelerdir. Arkadaşlar bir tane patatesi doğradım. Böyle bu boylarda doğradım dostlar. Bir tane havucu doğradım. Bir tane kapya biberimi bu şekilde dilimler halinde getirdim. Bir tane patlıcanımı arkadaşlar biraz büyük bir şekilde doğradım. Bir yarım tavuk göğsüm var. Bunlar da yine küp küp doğradım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz büyük oldu ve tabii ki büyük olmasını da istediğim gibi yaptım. Yani çünkü türlü de biraz et dişe gelecek. Bir tane domatesimizi doğradık yine küp şeklinde. 3 tane soğanımız var. 5-6 diş de siz kendinize göre sarımsak. Ben tabii ki burada 5 diş kullandım. Ve yeteri kadar tuzunuzu, biberinizi, baharatınızı siz kendiniz burada ayarlayacaksınız. Ev modu kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Hemen ocağımızın başına geçiyoruz. Arkadaşlar tencerem biraz büyük bir tencere kullanacağım. Çünkü içindeki koyduğum ürünlerin malzemelerimi daha iyi karıştırabilmek için. Eğer küçük bir tencere olursa tabii ki bu sıkıntı olur. Bu arada yaptığım yemek yaklaşık olarak 4 kişilik bir aile rahatlıkla doyuracak şekilde. Şimdi sıvı yağımızı ekliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle göz kararı fazla olmayacak şekilde sıvı yağımızı döktük. Ocağımızın altını yaktık arkadaşlar. Tavuğumuzu döküyoruz. Tenceremizin kapağını kapatalım. Tavuğumuz burada pişerken size de böyle bir anekdot tarzı bir şey anlatmak istiyorum. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratılışını tabii ki mutlaka birçoğunuz hepiniz biliyorsunuzdur. Ama buradaki bir incelik var. Bu incelik hakkında hemen sizlere bunu değineceğim. Şimdi arkadaşlar yani bizi yaratan Yüce Rabbimiz yaratma esnasında daha doğrusu yaratmaya karar verdikten sonra Cebrail Aleyhisselam'ı yeryüzüne gönderiyor, görevlendiriyor. Cebrail Aleyhisselam ise yeryüzünde 7 farklı yerden toprak getiriyor. Nerede getiriyor? İşte arşa getiriyor işte. Ve orada Mikail Aleyhisselam bu 7 farklı yerden gelen toprağı güzelce bir yoğuruyor. Bu arada ocağın altını biraz kısacağım, orta halli yapacağım. Etin çok fazla da pişmesin, çıtır çıtır olmasın. Bu Mikail Aleyhisselam çünkü bu büyük meleklerden ve bu 7 farklı gelen yerden toprağı bir hamur misali yoğuruyor arkadaşlar. Tabii ki yoğurduktan sonra Yüce Rabbim bu çamura daha doğrusu. Çünkü biz çamurdan geldik, topraktan geldik deriz. Yani bunu sonuçta hani isteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Sonuçta ben bunun iddiasında değilim. Ve bu hamura, yani çamurdan yapılmış hamura insan şeklinde bir şekil veriliyor. Tabii ki bu şekil Yüce Rabbimizin sürriyetinde yapılmış bir şekil olduğu söylenir. Ve bu kafatasına bir ağız yapıyor Yüce Rabbimiz ve bu ağzı kendi elleriyle alt çenesini ve üst başını tutuyor ve ayırıyor. Sonra kendi nefesini üflüyor Yüce Rabbimiz. Burada etimiz çok da güzel kendini bırakıyor şöyle arkadaşlar. Ara ara bakacağız çünkü. Burada ben tavuğumu derin dondurucuda tutuyordum. Sabahtan çıkardım, buzdolabına koydum. O yüzden biraz böyle şekli de küp küp olmasının şekli de o. Yani kolay kesim yaptı. Zorlamadı beni. Evet, bu burada orta ateşte biraz pişsin arkadaşlar. Biz konuşmamıza devam edelim dilerseniz. Daha sonra kendi nefesini üflüyor Yüce Rabbimiz. Bu ne oluyor arkadaşlar? Buna ruh deniyor. Yani Yüce Rabbimiz kendi ruhunu bizlere nefesiyle üflüyor. Kur'an-ı Kerim'de de yazar. Aynı zamanda Tevrat'ta da yazar. Arkadaşlar inanın ya da inanmayın. Onun derdinde değilim. Buradaki olay İblis Aleyhisselam'ın o da sonuçta güzel Rabbimizin yaratmış olduğu bir canlı ve üstün güçlere sahip. İblis Aleyhisselam tabii ki şeytanların babası. Onu da söyleyeyim. İlk yaratılan
Şeytan nasıl ki bizimki ilk yaratılan insan Adem Aleyhisselam, şeytanların da ilk yaratılış atası, babası da İblis Aleyhisselam. Her neyse. Bu da tabii ki bu Kur'an'da da geçen bir olay. Sonuçta bana bir belirli bir mühlet ver. Kıyamete kadar tabii ki bu mühlet çok azı dışındakini yoldan çıkartayım diyor Yüce Rabbimize. Tabii ki Yüce Rabbimiz sen mühlet verilenlerdensin diyor. Ve tabii ki İblis de kendi nefesini o Adem Aleyhisselam henüz tabii ki daha böyle bir çamur kıvamında ama ilk ruhu üflendi artık bir cana geliyor. O da kendi nefesini üflüyor İblis Aleyhisselam. İblis Aleyhisselam'ın nefesi ise nefis. Bunu zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Yani nefesten gelen nefis. Bütün canlıların, insanların daha doğrusu bir nefsin olduğu zaten söylenir. Bilinen bir şeydir. İşte nefis de nedir arkadaşlar? Biz ölene kadar bizi yalnız bırakmayacak, sürekli nefesi ensemizde olan, bizleri yani doğru yoldan ayırmaya çalışan işte İblis Aleyhisselam'ın nefesi. Tamam mı arkadaşlar? Ben şu biraz daha şuna da pişsin. Ocağımın altını orta yaptım. Çok fazla cızır cızır yapmak istemiyorum. Yani anlattıklarımdan anlaşılıyordur. Eğer yanlış anlatıyorsam lütfen beni uyarın arkadaşlar. Şimdi nefis ise arkadaşlar derler ki eski alimler bir nefis 7 başlı bir ejderhadır ve bu her bir başında da 7 tane dili vardır derler. Bu çok tabii ki çetrefilli bir olay. Bunu insanoğlu bilir ama düşmanını bilir ama ve lakin her zaman bir görmezlikten gelir. Kulaklarını tıkar. Bu da tabii ki nefsin yapmış olduğu nasıl söyleyeyim kuvvetten gelir. Peygamberimiz en son veda hutbesinde de der insanlara karşı yapılan cihatla bitti. Artık bundan sonra yani büyük nefse karşı olan cihat başladı der. Bu tabii ki cihatımızı nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bunlar da çok çetrefelli, çok nasıl söyleyeyim karışık konular gibi gelebilir. Ama bizim her attığımız adımda, her aldığımız nefeste bilmemiz gereken bir unsur vardır. Bu da Yüce Rabbimizin kendi nefesinin, kendi ruhunun bize üflemiş olduğu nefesinden gelen candır. Onun sayesinde ayakta kalıyoruz. Peki, şimdi buraya kadar herhalde biraz kafada canlanmıştır diye farz ediyorum. Eğer ki bu şekilde de hani videolarımda konuşmak ne bileyim hoşunuza gidiyorsa ben de deniz derya arkadaşlar bu tip konular her zaman anlatırım. Uykuya daldığımız zaman arkadaşlar bedenimizden ruh ve nefis ayrılır, çıkarlar. Tamam mı? O yüzden biz sadece yarı ölüm diye adlandırırlar uykuyu eski alimler. Peki ruh nereye gider? Nefis nereye gider? Şimdi biz rüya görüyoruz ya arkadaşlar. Şimdi rüyada gördüğümüz rüyanın cinsine göre üçe ayrılır. Ruhani, şeytani ve bilinçaltı diye geçer. Peki ruhani dediğimiz nedir? Ruhani, ruhun yani Yüce Rabbimizin bize üflemiş olduğu nefesin bizim uykuya daldıktan sonra bizden çıkıp başka alemlere gittiği zamanki ve orada biz onları çok görürüz. Buna ruhani rüyalar denir. Anlatabildim mi? Nefsin ise yani gitmiş olduğu başka alemlere ise şeytani derler. Tamam mı? Bilinçaltı ise gün içerisinde yaşamış olduğumuz olayların beynimizin belirli bir kısmında yer edinip onu artık kafamıza canlandırmamıza kaynaklı bir durumlar. Peki biz bu üç rüya arasında hangisini dikkate alacağız? Tabii ki ruhani rüya. Peki bunun arasındaki ayrımları nasıl yapacağız? Arkadaşlar artık iyi ile kötüyü de ayırt edebiliriz değil mi? Yani bu videoyu izliyorsanız mutlaka yaşınız belirli bir seviyeye gelmiştir ve bunları da biliyor olmanız gerekiyor. Yani bir iyi nedir, kötü nedir bunu söylemeye gerek yok. Bazen karışık da olabilir. Yusuf Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de yazar rüyaları tabir gücü vardır.
Yani rüya tabiri diye bir şey söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu konular çok çetrefilli. Ben fazla derine girmek istemiyorum. Çünkü yemeğimi yapacağım. Şimdi tavuğumuzu yaptık arkadaşlar. Sırasıyla yapmamız gereken şey. Aslında hemen bir havucu atalım şöyle. Tavuğumuzu fazla da kurutmayalım. Havucumuzu şöyle bir atıyorum dostlar. Bir tur karıştıralım. Hemen ağzını şöyle bir kapatalım. Havucumuz biraz yumuşasın. Yoksa aksi halde havucumuz daha sert olur. Soğanımızı koyduk arkadaşlar. Patatesimizi de ekleyelim. Karıştıralım. Dibi tutmasın. Yine böyle bir ara ara yapacağız. Bu yemek çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Dostlar bayağı güzel oldu. Şu anda biberine özü istemeye başladı. Arkasından patlıcanımızı atalım. Hemen bir tur döndürüyoruz. Yavaş yavaş domateslerimizi attık arkadaşlar. Kapya biberimizi biraz daha sonra atacağız. Çünkü ben kapya biberin fazla böyle kendini bırakmasını istemiyorum. Daha böyle kütür kütür gelsin ağza, değil mi? Canlı canlı gelsin. Ben daha çok seviyorum. Tabii siz istiyorsanız bu safhada atabilirsiniz, resmine de atabilirsiniz. Ve videonun başına söylemeyi unuttum arkadaşlar. Az biraz salça ekleyeceğim. Salçayı suyla şu şekilde sulandırdım biraz. Açtım yani. Şöyle ekleyeyim. Hemen şöyle yavaşça suyumuzu üstten dökelim. Hemen şöyle bir tur döndürelim. Hem salçamızı yaymış oluruz. Az da biraz tereyağı ekleyeceğiz. Bakın benim tereyağlarımla ilgili bir videomu çekmiştim. Hepsi küp küp. Derin dondurucudan çıkartıyorum. Ve içine atıyorum. Tuzumuzu ekleme vakti. Fazla abartmadan tuzumuzu şöyle ekleyelim. Ben bu yemeğe fazla baharat, yani sadece tuz haricinde baharat atmayı istemiyorum. Ama yeme esnasında tabii ki istediğiniz biberi vesaire atabilirsiniz. Her şey size bağlı bir şey. Ocağımı, tenceremi kapattım arkadaşlar. Bu şekilde altında kısıyorum. Aynı pilav demler gibi. 10 dakika tuttum. 10 dakikada güzelce domatese suyunu verdi. Bu esnada kapya biberlerimizi de atıyoruz. Karıştıralım. Kapya da şöyle hem tadı da işlesin yemeğimize. Yine ocağımızın altını hiç açmadık. En kısık kıvamda durumda arkadaşlar. Yarım kapağını açık bırakıyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz bitti. Mükemmel oldu. Tam istediğim kıvamda oldu. Suyunu da çekti. Şimdi ise tabağımıza alma vakti. Hemen bakar mısınız? Bütün yemekler, gıdalar birbirine harmanlandı. Şöyle müthiş bir tavuk göğüslü türlü yaptık. Ama harika bir lezzet karşımıza çıkmış oldu. Değerli dostlar, yemeğimiz harika bir şekilde oldu. Bizi takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız olursa da mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Ev Modu kanalı olarak esen kalın.